Şarj olmasını bekliyor mu? Yok, gerek yok. Bence şarj oldu. Yine boşalması gerekiyor. Çalışsın 10 dakikada. 10 dakikada şarj olmaz. 7-8 saatte doluyor. O arabanın kendi şeyiyle oluyor mu? Olur mu? Aynı şey. Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Derioğlu. Bu da otomobil aküsü. Arabada olması gereken akü masamızda, atölyemizde ne iş var? Arabanın kaputunu açtım, aküyü aldım ve bayağı da ağırmış ha. 2 kişiyle taşıdık. Tek kişiyle taşınmıyor ve masamıza getirdik. Neden getirdik? Niye getirdik? Güç kaynağına neden takılı? Bir sabah kalktınız, marşa bastınız, aracınız çalışmıyor. Sokaktaysa arabanız, önü de müsaitse 2-3 kişi mahalleden çağırıp, ittirip, vurdurup çalıştırabilirsiniz. İkinci bir alternatif, o biraz daha meşakkatli. Çünkü onun için araç gereç lazım. Takviye kabloları lazım. Takviye kablosu da yetmiyor. Mahallede sözünüzün geçtiği komşularınız, akrabalarınız veya yardımsever bir araç sahibi bulmanız gerekiyor. Araçları yan yana getiriyorsunuz. Aracın aküsünden diğer araca takviye yaparak aracınızı marş edip çalıştırabiliyorsunuz. Takviye esnasında dikkat edilmesi gereken ince bir ayrıntı var. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu sizin komşunuzun aracı. Bu da sizin aracınızın aküsü. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ince ayrıntı var. Takviye kabloları birisi kırmızı, birisi siyah olur genelde. Kırmızı artı, siyah eksi. Bunları artı eksiye taktıktan sonra sizin aracınızda dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var. Artı kablosunu akünüzün artı kutbuna sıkıştırıyorsunuz. Burada gevşek olmamasına dikkat ediyorsunuz. Yani o timsah ağızlarının, maşaların sıkı bir şekilde buradaki kurşunu kavraması gerekiyor. Diğer araçtan gelen eksi kabloyu da aracınız üzerinde boyasız bir metal bir yere kıstırarak aracınızın marşına basarak aracınızı çalıştırabilirsiniz. Aracınızı bu şekilde çalıştırdıktan sonra akünüz dolmaya başlayacaktır. Akü dolması yetmiyor. Diyelim ki gittiniz, işlerinizi gördünüz. 3-5 saat gezdiniz, tozdunuz ve tekrardan getirip garaja koyduğunuz aracınızı. Sabah kalktınız, tık 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 yok gene. Akünüz Allah rahmet eylesin olmuştur. Ve bu durumda ne yapıyoruz? En yakındaki akü servislerinden birisine başvuruyoruz ve akümüzü kontrol ettiriyoruz. Çünkü bazı aküler bakımlı olabiliyor. Yani üzerine saf su vesaire eklediğiniz zaman tekrardan birkaç ay daha çalıştırabiliyorsunuz. Ve bu bakımdan sonra da tekrardan akünüz şarj tutmamaya başladığı zamanla kaçınılmaz son ne yapıyoruz? Mecburiyetten akümüzü değiştirme yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Ve videomuzun asıl konusuna sıra geldi. Bu aküyü bu masada nasıl şarj edeceğiz? Yani evimizde bitmiş bir araç aküsünü nasıl şarj edeceğiz? İnternet üzerinde bununla ilgili yüzlerce video bulabilirsiniz. Laptop adaptörlerle vesaire 12 volt adaptörlerle şarj edenler çok sayıda görebilirsiniz. Laptop adaptörleri bildiğiniz gibi 20 volt civarında, 2,5-4 amper civarında adaptörler. Bunlarla aküleri şarj etmek ne kadar doğru bilmiyorum. Onu araştırmadım çünkü. Herhangi bir deneme de yapmadım. Ben daha önce Banggood'dan şöyle bir akü şarj cihazı sipariş etmiştim. Akıllı bir cihaz, otomatik bir cihaz. 12 ile 24 volt aküleri şarj edebiliyor. Maşalarını takıyoruz ve otomatiğe alıyoruz. Akümüz dolduğu zaman kendiliğinden şarjı kesiyor. Şimdi akümüzü bununla şarj etmeyeceğim. Çünkü elimde daha profesyonel bir güç kaynağı var. Bu güç kaynağına takacağım. 11,9 volt civarında bir voltaj olduğunu görüyoruz. Avometre üzerinden aldığınız voltajlar da sizi yanıltabilir. Yani 11,9 voltta bir araç çalışabilir bence. Çalışmıyorsa yani 12 volt üzeri de voltaj alıyorsunuz. Halen marş basmıyorsa aracınızda başka sıkıntılar meydana gelmiş olabilir. Onu da servise götürüp başvurup durumunuzu orada inceletebilirsiniz. Güç kaynağımızı fişimize taktık ve açıyorum. Araştırdığım kadarıyla böyle bir aküyü 14 voltla şarj edebiliyormuşuz. Onun için 14 volta ayarladım. Eksiği, artıya dikkatli bir şekilde takıyoruz. Akünün üzerinde zaten artı eksiler belirtiliyor. Bu maşaları kavratırken sıkı olması gerekiyor. Bol olmaması gerekiyor. İkinci bir husus, akülerin kutup başlarının temiz olup olmamasına da dikkat etmek lazım. Bizim akümüzün kutup başları gayet temiz çünkü akümüz kutu içerisinde muhafaza altına alınmış. Açıktaki aküler genelde ıslaklıktan, nemden, tozdan dolayı oksitleme yapabiliyor. Fırça ile, ılık suyla bu kısımlarını temizleyebilirsiniz. İnce bir zımparayla da akünüzün kutup başlarını parlak bir hale getirdiğiniz zaman elektrik voltaj iletimi daha iyi olacaktır diyorum.
hop tutturuyorum. Şu anda 5 amper çekmeye başladı. Yani aküyü takar takmaz ilk 5 amperden başladı. Yaklaşık bir 5-6 saat, bilemedin akünün durumuna göre, sağlık durumuna göre 7-8 saati de bulabiliyor. Buradaki amper göstergesini takip edeceğiz. Amperimiz sıfıra doğru geldiği zaman akümüz dolmuş olacaktır. Daha sonra götürüp aracımıza takacağız, tık yapacağız ve çalıştıracağız. Gaz verme, soğuk ya motor. Evet arkadaşlar, aracımız çalıştı. Eğer oraya kadar videoya sardırarak geldiyseniz buradan sonra mutlaka videonun tamamını izlemeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Videonun başına demiştim ya, YouTube'da onlarca, yüzlerce video var. Değişik yöntemlerle şarj ediyorlar. Özellikle evlerde akülerimizi şarj ederken bazı kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkünse balkon gibi, teras gibi, bahçe gibi açık alanlarda akünüzü şarja bırakmanızda fayda var. Dar alanlarda, havasız alanlarda kesinlikle akümüzü şarj etmiyoruz. Bakımsız akülerde kapaklar açılmadığı için bakımlı akülerde mutlaka şarj esnasında kapakların açık olması gerekiyor. Kapakları açtıktan sonra suyunu da kontrol edebilirsiniz. Aküdeki saf su eksilmişse bir miktar saf su ekleyerek şarj işlemine o şekilde başlayabilirsiniz. Ve burada dikkat edilmesi gereken aküye verdiğiniz voltajın, amperin stabil olması. Yani uygun bir cihazla akünüzü şarj etmelisiniz. Akünün şarj edildiği ortamda hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bu da insan sağlığı açısından çok tehlikeli bir gaz. Aynı zamanda güvenlik açısından akülerin şarj edildiği ortamda çakmak gibi yanıcı, patlayıcı malzemelerin bulundurulması, kullanılması da kesinlikle tavsiye edilmiyor. Akü şarj etmek, özellikle ev ortamında şarj etmek çok ciddi sonuçlara yol açabilecek. Eğer şarj edilen akü kapalı bir akü ise, kapalı devre bir akü ise, yani bakımsız bir akü ise şarj edildikten sonra kesinlikle otomobile takılması tavsiye edilmiyor. Şarj edildikten 24 saat sonra otomobile takıp marşa basabiliyorsunuz. Kapakları kapalı olduğu için akü içerisinde bir gaz birikimi oluşuyor. Marşa bastığınız anda akünün patlama gibi bir riski ortaya çıkabiliyor. Onu özellikle dikkate almanız gerekiyor. Kapakları açılabilen, hani bakımlı akülerde bu şarjdan sonra kapaklarını kapatıp götürüp aracınıza takabiliyorsunuz. Orada herhangi bir tehlike söz konusu değil. Çünkü akünün içerisinde herhangi bir gaz birikimi söz konusu olmuyor. Bu dediğim kapalı devre aküler için geçerli. Akü şarj etmenin bazı kriterleri var. O kriterlere kesinlikle uymak gerekiyor. Özellikle bizim ihmal ettiğimiz bir durumdan da bahsedip videoma son vermek istiyorum. Akümüz 2 yıldır aracın içerisinde duruyor. Hiçbir gün açıp da bakmak gibi, baktırmak gibi bir düşünce olmadı bizde. Ticari araçlarda, ağır vasıta araçlarda 3 ayda bir, otomobillerde 6 ayda bir akülerin kontrol ettirilmesi gerekiyor. Türkiye'de maalesef bizde böyle bir alışkanlık yok. Ne zaman yolda kalacağız veya arabamız garajda kalacak, o zaman aklımız başımıza geliyor. Tabii ki iş işten geçmiş oluyor. Hadi 6 ayı da geçtik. En az yılda bir kere akülerimizi kontrol edelim veya kontrol ettirelim. Akü deyip geçmemek lazım. Aküyü arabadan söküp çıkardıktan sonra araba tek başına demir yığınından ibaret oluyor. Hiçbir işe yaramıyor yani. Evet, doldurduk 7-8 saat. Aküden 12,5 hatta 13-14 volt voltajı gelmeye başladı. Taktık, çalışmadıysa az önce de söylediğim gibi araçta başka elektronik arızalar meydana gelmiş olabilir. Kanalımızın video arşivi bu sayede gitgide zenginleşmeye başladı. Şimdi aküyü yerine taktıktan sonra şöyle bir kafesi var. Öncelikle bunu yerine takmanız gerekiyor. Aksi takdirde kabloların üzerinden bunu takamazsınız. Bunun iyice yerine yerleşmesi lazım. Şöyle tık diye oturması lazım. Çektiğiniz zaman çıkmaması lazım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize ve aracınıza, özellikle kış geldi, akülerinize iyi bakınız. Her şey kalbinize ve gönlünüze göre olsun. Sağlıklı, bol kazançlı, bereketli günlerde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın.